Bir kişi porno film bağımlısı ise nasıl bir çözüm önerirsiniz? Pornoya bağımlı olan bir insan bir kadına bir insan olarak bakamaz. Ona bir mal olarak bakar. Bir et parçası. Kadına bu şekilde değer verilir. Baktığı her kadına bir eşya ve bir et parçası olarak bakar. Ters ilişkiye girmek haram mıdır? 3 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve öldürdüğü için yaşamaya hakkı yoktur. Bu adam öldürülecek. Oral ilişkide haram mı? Ağızlarınız Kur'an yoludur. Ağızlarınızı temiz tutunuz. Cinlerle görüşebiliyor, geçmişte vefat etmiş olan şehitlerle ve velilerle onların ruhlarıyla irtibat halinde. Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta bizim de gelmesini çok istediğimiz birisi stüdyomuzda konuk. Hocam hoş geldiniz. Sefa gördük kardeşim. Nasılsınız? Rabbime hamdolsun. Umuyorum sen de iyisin. Elhamdülillah bizler de iyiyiz hocam. Sizi görmek İyiyiz. gayet güzel. Sizinle olmak, muhabbet etmek ve sorular sormak gayet keyifli. Sağ olasın kardeşim. Hocam tanımak istiyoruz. Şimdi sizi mutlaka tanımayanlar da vardır. Çok fazla ünlü değilsiniz sonuçta. Şimdi hocam sizi tanımak istiyoruz. Kerem Önder kimdir? YouTube'a ne zaman girdi? Vesaire. Bazı konuları öğrenmek istiyoruz. 2013 yılında arkadaşlar bizim ses kayıtları oluyordu. Eski yaptığımız ev sohbetlerinde. Ses kayıtlarımızı YouTube denilen bir mecraya koymak istediler. Tamam dedim, koyun. Ses kayıtları konulmaya başlayınca biraz izlenmeye, dinlenmeye başladı. Daha sonra kardeşlerin teşvikiyle video çekelim. Çünkü sesler bu kadar izleniyorsa videolar çok daha fazla izlenecektir hocam dediler. Tamam dedim. Ben bu video işlerinden pek anlamam. Fakat siz yapabiliyorsanız bu işi. Sizin kadar böyle profesyonel olmasa da kardeşler de emeklerini verdiler. Estağfurullah. Ve video kaydı için kamera aldılar. İlk kameralarımız çok zayıftı, çok kötüydü. 240p ile hala eski videolarımı görür ve kendi kendime gülerim. Ama sonra hamdolsun kalite gittikçe arttı. Ve hamdolsun videolar şu anda çok fazla izleniyor. Bu daha başlangıçtır. Sistemi yavaş yavaş öğrendik. Bundan sonra daha da iyisini yapacağız Allah'ın izniyle. Peki İslam ilmine ne zaman başladınız hocam? 7-8 yaşlarında başladım. Babamın, rahmetli babacığımın teşvikiyle, hatta zorlamasıyla diyelim. Çünkü çalışıyorduk, çanta işinde çalışıyorduk babamın yanında. Çalışırken daha çok maaş alabilmek için, haftalık alabilmek için orada çalışmaya devam etmek istiyordum. Babamsa biz okuyamadık, komünizmden kaçtık, buraya geldik. Siz okuyacaksınız evladım dedi. Bizi zorla Kur'an kursuna gönderdi kardeşim ve amcaoğlumla beraber. Biz zarla zorla 1-2 hafta Kur'an kursuna gittik istemeye fakat işte Allahü Teala kalpleri çevirendir. O zorlamayla beraber, o hamleyle beraber biz adımlarımızı attığımız için Allahü Teala kalbimize buranın sevgisini verdi. Ve elhamdülillah 2-3 haftadan sonra artık o işi sevmeye başladık. Ve rahmetli Sadık hocamızın teşvikiyle Kur'an, ilmihal, tecvid ilk bilgilerimizi ondan aldık. Günde 8 saat ders alıyorduk. Yaz dönemleri böyle geçti. Daha sonra işte İmam Hatip, yine babamın teşvikiyle İmam Hatip'e gittik. Daha sonra tasavvufa girdik. İşte ilimler böyle kendi kendine pekiştirdi. Ve ev sohbetleriyle bu işe başladık. Rabbime hamdolsun. Daha sonra dernek olduk. İçişleri Bakanlığı'na bir derneğiz. Bağlı bir derneğiz şu anda. İhram Nizadi İlim Yayma Derneği diye. Dernek olduk ve faaliyetlerimizi resmi olarak çok rahat bir şekilde Rabbime hamdolsun bu İslam topraklarında rahat rahat gerçekleştirebiliyoruz. Elhamdülillah. Rabbim tamamını ve devamını nasip etsin hocam. Amin kardeşim. Türkiye'deki ve dünyadaki İslam hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi hem Türkiye'deki İslam hem dünyadaki İslam aynı noktaya doğru evriliyor. Seküler İslam, dünyaperest İslam, Batılıların deyimiyle ılımlı İslam. Hem Türkiye hem dünyadaki bütün İslam bu noktaya doğru evriliyor ve hızla evrilmeye devam ediyor. Şu andaki Müslümanların kafasında, şuursuz Müslümanların kafasında şu inanış var. Allah'ımız olsun ama hayatımıza müdahale etmesin, bize karışmasın. Sıkıştığımız zaman ondan yardım isteyebilelim, darda kaldığımızda yetiş Allah'ım diyebilelim. Babamız, annemiz ölüm döşeğinde duruyorken Allah'ım onu kurtar, sağlığına kavuştur diyelim. Ama hayatımıza müdahale etme konusunda onu istemeyelim. Bize emir verme konusu geldiği zaman onu konuşturmayalım, emirlerini söyletmeyelim. Şu andaki İslam'ın gidişatı buraya doğru gidiyor ve çok kötü bir şekilde evriliyor. Allahü Teala Hazretleri göklerde nasıl hüküm sürüyorsa yerde de hüküm sürmelidir. Göklerde nasıl hep onun dediği oluyorsa yerde de zeminde de imtihan alanı olan bu dünyada da onun dediği olmalıdır. Anam olsun ağzı olmasın diye bir görüş olmaz. Hem annen olacak hem de ağzı olacak, konuşacak. Yanlışın olduğu zaman annen seni uyaracak. Ver yiyeyim, ser yatayım mantığıyla Müslüman olmaz. Allahü Teala sen herhangi bir yanlış yaptığın zaman sana müdahale eder, karışır. Karışan bir Allah'ımız var bizim. Yatak odamıza kadar, tuvaletimize kadar, yememize, içmemize kadar, evliliğimize kadar her şeyimize karışıyor. Ama seküler Müslümanlar şu anda ne istiyor? Karışmayan bir Allah istiyorlar. Ticaretimize karışmasın. Faizimize karışmasın. Zinama, içkime, kız arkadaşıma karışmasın.
Karışmasın, karışmasın. Böyle bir Allah yok. Bu Allah Hristiyanların Allah'ı, Yahudilerin Allah'ı ya da deistlerin Allah'ı, Budistlerin Allah'ı böyle olabilir. Bizim Allah'ımız böyle bir Allah değil. Tuvalete giriş şeklimize kadar karışıyor. Tuvalete sağ ayağına giremezsin. Bak Allah ona bile karışıyor. Sol ayakta gireceksin çünkü onun peygamberi sol ayakta girerdi. Övgüler ve selam efendim olsun. Tarikatlara karşı bakışınız nasıl hocam? Tarikatları iki şekilde değerlendirmek lazım. Hak tarikatlar, batıl tarikatlar. Tıpkı mezhepler gibi. Hak mezhepler, batıl mezhepler. Aynen bu şekilde bölünmüştür. Hak tarikatlar kıyamete kadar olmaya devam edecektir. Kur'an'daki ayet-i kerime bunu bize apaçık bir şekilde gösteriyor. Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun ayet-i kerimesi kapı gibi orada. Kıyamete kadar korunmuş vaziyette. Bir, Allah'tan korkacaksın. İki, sadıklarla beraber olacaksın. Kim bu sadıklar? İslam'ı en iyi şekilde yaşamaya çalışan tarikat ehli, ilim ehli, alimler, dervişler, veliler, şeyhler. Bunlar sadıklardır. Bu ayet orada durduğu müddetçe, orada kaldığı müddetçe tarikatlar da, ilim meclisleri de, zikir meclisleri de kıyamete kadar olmaya devam edecektir. Ama bunların bir ayrılması lazımdır. Bugün tarikatlar içinde kadın dervişlerine, kadın ihvanlarına el öptüren şeyhler vardır. Kadına el öptüren şeyh olur mu? Olmaz. Bütün tarikatların merkezi Muhammed Aleyhisselam'dır. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatına baktığın zaman herhangi bir kadına el öptürdüğü vaki midir? Değildir. Sen nereden çıkarttın bu kadınlara el öptürme? O benim kızımdır. Elimi öpmesinde bir sakınca yok. Sözleri seni kurtaramaz. Bugün batıl tarikatlar içinde şeriat bu kapının dışındadır kızım. Kapıdan içeriye girdiğin zaman şeriatı unutacaksın, Kur'an'ı unutacaksın diyen sahte şeyhler vardır. Bugün batıl tarikatlar içinde ben Mehdi'yim diyen, ben Resulüm diyen sahte şeyhler vardır. Bunların tamamının düzeltilmesi, yola getirilmesi lazımdır. Bunun da ilimle olur. Tarikatlar ilimden uzaklaştıkça şeytanın maskarası olurlar. Tarikatlar ilimle ve alimlerle yakınlaştıkça Allah ve Resulünün yolundan kıl kadar ayrılmamış olurlar ve insanların kurtuluşu için hamle yapmış olurlar. Bunları hariçten gazel okuyarak söylemiyorum. Ben de bir tarikat ehliyim. Nakşibendi tarikatına bağlı bir dervişim. Şeyh-i Mihramizade İsmail Hakkı Efendi'dir. Hanefi ve Maturididir. Onun zikir dersini ben istiharesi çıkmış olan insanlara halen tavsiye etmekteyim. Dolayısıyla hariçten gazel okumuyorum. Tarikatları bu şekilde değerlendirmek lazımdır. Hak olan tarikatlar başımız üstündedir. Batıl olan tarikatları eleştirmek ve düzeltmeye çalışmak ölünceye kadar boynumuzun borcu. Laiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevgili kardeşim, İslam bir ideoloji değildir. İslam'ın dışındaki bütün yönetim biçimleri, bütün kanun yürürlükleri, bütün kanun sistemleri ideolojidir. İnsan, Müslüman olan bir insan ideolojilere tabi olmaz. Müslüman olan bir insan bilir ki bütün ideolojiler, laisizm, demokrasizm, komünizm, ateizm, kemalizm bunların tamamı ideolojidir. İdeoloji demek doğruyu deneme yanılma yöntemiyle ortaya çıkartan fikir sistemleri demektir. Birçok kanun ortaya koyarlar. 7 kanun tutar, 3 kanun tutmaz. Ve adaletsizlikler ortaya çıkar. Daha sonra gelen 3 kanunla onları düzeltmeye çalışırlar. Ama hayatın değişimiyle beraber, hayatın gelişimiyle beraber daha önce yaptıkları 7 kanunu da değiştirmek zorunda kalırlar. Bu ideolojidir. İnsan yapımı, yaşam tarzı, yaşam sistemi. Müslüman ideolojiye tabi olmaz. İslam'a uyan bütün fikirlere uyar, hürmet gösterir, saygı gösterir, suç işlemez. Ancak İslam'a uymayan bütün ideolojileri reddetmek İslam'ın temelinde vardır. Allah mı daha iyi bilir? Yoksa tuvalete gitmek zorunda olan, yatmak, uyumak, yeme içmek zorunda olan, ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan insan mı daha iyi bilir? Sualini her Müslüman en evvel kendisine sorar. Ve İslam denilen yanılmayan akla tabi olduğunu her mecrada söyler. Bunu bildirir. Biz Müslümanlar bütün ideolojilerden beriyiz. Biz İslam'a tabiiz. İslam'a uyan bütün ideolojilerin fikirlerini alırız, yerine getiririz. Ama ben şu ideolojinin müntesibiyim demeyiz. Biz Müslümanız. Bizim akidemiz İslam'dır. Ve ölünceye kadar İslam'ı haykıracağız, İslam'ı yaşayacağız. Çünkü İslam'da bundan 10.000 yıl geçse bile bu dünya üzerinde değişmeyecek olan kanunlar bütününe tabiiz. Müslüman böyle bakar, böyle düşünür. Sizce tüm Müslüman ülkeleri şeriatla mı yönetilmeli? Tabii ki şeriatla yönetilmeli. Baktığınız zaman şeriatla yönetilmeyen Müslüman ülkelerinin hali ortada. Batılıların sömürüsü halinde. Her gün katliam yapıyorlar, her gün tecavüz ediyorlar ve hiç kimse bir şey yapamıyor. Şeriatla yönetilmiş olan Müslüman ülkesinin de hali ortada. Osmanlı'ya bakın. 623 sene hayatta kaldı. Roma'dan sonra en büyük imparatorluk, Osmanlı İmparatorluğu. Dünyanın bütün devletleri kendisine biat etti. Cizye verdi, vergi verdi, koruma talep etti, para ödedi Osmanlı'ya. 623 yılın 4 asırında, 400 yılında bütün dünyaya hükmetti. Neden hükmetti? Çünkü anayasası Kur'an'dı.
anayasan Kur'an olduğu zaman Allah sana yardım eder ve bütün dünyaya hükmedersin. Dünyadaki kan dökülme miktarı minimize olur. Dünyadaki zulüm miktarı minimize olur. İşte şuurlu Müslümanlar, bilinçli Müslümanlar tabii ki şeriatla yönetilmek ister. Şuursuz Müslümanlarsa bilmediklerinden korkarlar. Ve batılılar tarafından yönetilirler. İkisinin farkı budur kardeşim. Eğer sen ben bir futbolcuyum diyorsan idman yapmak zorundasın. Eğer sen ben bir ses sanatçısıyım diyorsan sanat müziği söylemek zorundasın ya da ilahi okumak zorundasın ses sanatçısıyım diyorsan. Eğer sen Müslümanım diyorsan seni Allah'ın yönetmesine izin vermek zorundasın. Allah'ın yönetmesi nedir? Allah'ın kanun ismi nedir? Kur'an eşittir şeriat. Müslümanlar ikiye ayrılır. Şuurlu Müslümanlar, şuursuz Müslümanlar. Şuurlu Müslümanlar şöyle derler. Beni ideolojilerin, arızalı fikirlerin değil, Allah'ın yönetmesini istiyorum derler. Hayatlarına Allah'ın müdahale etmesini isterler. Şuursuz Müslümanlarsa derler ki hayır şeriat bana çok itici geliyor, çok korkutucu geliyor. Bu yüzden ben şeriatı istemiyorum ama Müslümanım. Cumadan cumaya giderim. Hacca da gitmişliğim var. Umre'ye de giderim 2-3 senede bir. Ama şeriat beni çok korkutuyor. Şeriatı istemiyorum derler. Şuurlu Müslümanlarla şuursuz Müslümanlar arasındaki fark budur. Ama sorun çok basittir. 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden bir adam hapse giriyor ve 8 yıl sonra hapisten çıkıyor. Sorun basittir. Bu adalet midir? İşte insan yapımı kanunda, insan yapımı laisizm ya da demokrasizm adına ne diyorsanız. Bu kanunda bu adam 8 yıl sonra hiçbir şey olmamış gibi dışarıya çıkıyor ve hayatına devam ediyor. Potansiyel başkalarının kız çocuklarını ya da erkek çocuklarını taciz edebilecek potansiyel bir tehlike yine toplum içine ortaya çıkıyor. İslam bu adam hakkında ne hüküm veriyor? İslam diyor ki bu adam fıtratını bozdu. 3 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve öldürdüğü için yaşamaya hakkı yoktur. Bu adam öldürülecek. Toplumun ıslahı için bu adamın öldürülmesi lazım. Kim tarafından öldürülecek? Kızın ailesi tarafından değil, İslam devleti tarafından öldürülmek zorundadır diyor. Güncel kanunlarda FETÖ'cü adam tankı çıkartmış, 10 tane arabayı ezmiş, bebeği öldürmüş, kadını öldürmüş, kocasını sakat bırakmış, 6 yıl sonra çıkacak FETÖ'den. İslam ne diyor? Bu adam çıkamaz. Bu adam mezara girecek ve kıyamete kadar mezarda hesap verecek. Bu adam ölmek zorunda. Çünkü vatana ihanet edenle dine ihanet eden İslam'a göre eşittir. Öldürülmek zorundadır. İşte İslam kanunları böyledir. Toplumun ıslahı için suç oranlarını minimize edebilmek adına böyle kanunlar, sert kanunlar ortaya koymuştur. Sen Müslümanım diyorsan niye bundan korkuyorsun ki? Hadise budur. Dolayısıyla Müslüman buna bakar. Müslüman laisizme falan bakmaz. Müslüman İslam'a bakar. Laikler diyorlar ki karışmasın. Din devlete karışmasın, devlet dine karışmasın. Biz de bu laik Müslümanlara diyoruz ki, bu seküler Müslümanlara diyoruz ki İskender'e tereyağı karışmasa İskender yenir mi? Künefeye şerbet karışmasa o künefeyi yer misin sen? Bu olmaz. Çaya şeker karışmasa çayı içer misin? Din muhakkak karışmak zorundadır laikliğe. Karışmazsa arızalar, zulümler ortaya çıktığı zaman bu devlet yöneticilerine kim uyaracak? Alimler uyaracak, Kur'an uyaracak. Uyarmazsa zulüm ortaya çıkar. Hadise budur kardeşim. Hocam peki Kur'an Müslümanlığı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu mezhep Hindistan kökenli bir mezheptir. İngilizlerin Hindistan'da kurduğu bir mezhep. Kur'aniyyun adı bu. Kur'ancılar. Sadece Kur'an'a tabiiz. Peygambere ya da sahabesine uymak zorunda değiliz. Bize Kur'an yeter diyenlerdir. Kökü Hindistan'dadır. Ölçüsü şu, Kur'an içinde geçen Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı farz kılan ayetlerin tamamını kökten inkar ederler. O zaman için geçerliydi. Muhammed peygamber hayattayken tabi olmak zorundaydık. Muhammed peygamber öldüğü için ona tabi olmak zorunda değiliz derler. İkinci arızaları Kur'an'daki mucize ayetlerinin tamamını inkar ederler. İngilizler neden mucize ayetlerinde inkar etmelerini istedi Kur'aniyyun fırkasının? Çünkü biz size karşı savaşmak istersek İngiliz ordusu kapınıza dayandığında sakın ola bizimle savaşırken Allah'tan yardım beklemeyin. Kur'an'da baktığınız ve gördüğünüz mucize ayetlerin tamamı mecazdır. Boşuna Allah'tan yardım istemeyin. Onlar mecaz ve hikayedir. Gerçek değildir. Algısını Müslümanlara vermek için Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmamızı emreden ayetleri inkar etmenin yanında mucize ayetlerini de inkar ettirdiler. Halen Kur'aniyyun fırkasının itikadında olan ülkemizde birçok sahte ve sapık hoca mevcuttur. Onlar gibi mucize ayetlerini inkar ederler. Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayı inkar ederler. Hadisleri inkar ederler. Allah bu sapkınlara hidayet nasip etsin. Hadisleri inkar eden birisiyle yüzleşmek isteseydiniz hangi isimle yüzleşmek isterdiniz? Yaşar Nuri Öztürk'le konuşmak isterdim. Teke tek.
kayıtsız, hiçbir şey olmayacak, hiçbir alet olmayacak, karşı karşıya otururdum. Ve bütün samimiyetimle, hiçbir beklentim olmadan ondan tek bir şeyi yapmasını isterdim. Ve şöyle derdim: Yaşar abi, bu kadar sene ilim okudun, hafızlığım var, Arapçam var, temelim var. Piyasadaki cahil mealciler gibi değilsin. Hadisleri inkar edenlerin %90'ı böyledir. Kur'an'ı yüzünden bile okuyamazlar. Hepsi cahildir. %10'u da sadece Kur'an'daki deyimiyle, temenen galiyle, küçük bir dünya menfaatine dinlerini satmıştır. Yaşar abi, sen ayetleri ve hadisleri bilen bir insansın. Ben senin sonun hakkında korkuyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini böyle reddetmeye devam edersen, ona olan saygısızlığa böyle devam edersen, bunu tarihte yapmış olan birçok insan imansız ölmüştür. Senin de böyle imansız gitmenden korkuyorum derdim. Nitekim Yaşar Nuri Öztürk de ömrünün son yıllarında kanser hastalığıyla mücadele etti ve deizmi güzelleyen bir kitap yazarak öldü. Ne kadar acı. Deizmi güzelledi. Deistler samimi müminlerdir dedi. Deizm nasıl samimi müminlik oluyor? Sadece Allah var, Kur'an yalan, peygamber yalan, bütün peygamberler yalan, sahabe yalan, hadislerin hepsi yalan diyerek bir insan nasıl Müslüman kalabilir? Böyle bir şey olabilir mi? Hem Türk devletinin düşmanıyım, ben Amerika'nın beni yönetmesini istiyorum diyen FETÖ'cü olacaksın, hem de ben Türkiye'yi çok seviyorum diyeceksin. Sana kim inanır? Be sahtekar. Sana kim inanır? Bunları Yaşar Nuriye Öztürk'e çok samimi bir şekilde söylemek isterdim. Hocam, İslam'a göre cinlerle görüşmek mümkün mü? Evet, bu mümkün. Bunu gören, bu varlıklarla görüşen insanlar mevcuttur. İslam tarihine baktığımız zaman da alimlerden, velilerden ve hatta dervişlerden cinlerle görüşmüş olan insanlar vardır. Fakat bunlar latif yaratılışlı insanlardır. Allahü Teala 1000 kişiden bir kişiye ya da 2 kişiye latif yaratmıştır. İmam Rabbani mektuplarından bazılarında bazı velilere ve alimlere mektup yazarken ey latif yaratılışlı kardeşim diye hitap eder. Bu ne demek? Kalp gözü açık. Latif yaratılmış, cinlerle görüşebiliyor. Geçmişte vefat etmiş olan şehitlerle ve velilerle, onların ruhlarıyla irtibat halinde. Herkese nasip olmayacak bir şey. Bunlarla görüşebilen, konuşabilen, onlardan bilgi alabilen ve bilgi verebilen insanlar mevcuttur. Fakat bu insanların da hani o 1000 kişiden bir kişiye nasip olan bu görüşmeyi yapabilen insanların da 9'u bu işi istismar ederler. Bu işi kötü kullanırlar ve birçok insana, kendilerine yardım için gelmiş olan birçok insana istismarda bulunup sana cinler musallat olmuş, sana muska yapmam lazım, her muskaya 500 TL alırım, şu mürekkepten yapacağız, şu yapraktan, ağaç yaprağından yapmam lazım, şu deriye, ceylan derisine kaplamam lazım, bu yüzden bu iş 2000 TL'ye çıkar diyerek 9'u bu işi istismar ederler. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bu hassas nimeti, bu latif yaratılma nimetini istismar ederler. Ve hiç cin musallatına düşer olmamış, sadece bazı psikolojik sıkıntıları olan insanları da sen cinlenmişsin diyerek aldatırlar ve kendilerine bağlarlar. O kişinin cinleriyle irtibata geçerler ve derler ki bana geldiği için 3-4 hafta rahat bırak. Cinler o kişiyi 3-4 hafta rahat bırakır. 3-4 hafta sonra o cinlere der ki bir daha gidin sıkıntı verin ki bana bir daha gelsin, 2000'ini almam lazım. Cinler bir daha sıkıntı verir. O yine buraya gelir, yine bu muska yazar, 2000 TL'sini alır. Bu döngü hayatı boyunca böyle devam eder. Bunlara istismarcılar denir. Maalesef bu işte evet 10 kişiden bir kişisi doğru yapar, ücretsiz çalışır. Allah için çalışır ama 9 kişisi bu işi istismar eder. Allah bu kardeşlerimize hidayet etsin. Bir Müslümanın en çok kaçınması gereken günahlar nelerdir? En büyük günahların başında iftira gelir. Hak etmeyen bir insana iftira etmek. Günümüzün sosyal medyasında bu çok fazla yapılıyor. Yalan söylemek, sosyal medyada yine çok fazla yapılan günahlardan bir tanesi. Yalan terörü şu anda zirve yapmış durumda. Sahtekarın bir tanesi ortaya bir tweet atıyor. Diyanet İşleri Başkanı Amerikan hastanesinde tedavi oldu diye bir tweet atıyor. 20.000 kişi paylaşıyor. 20.000 kişi yalan bir haberi paylaşıyor. Diyanet'ten bir yetkili o bölgede Amerikan hastanesi yok. Diyanet reisi Amerikan hastanesine gitmedi diyor. 20 kişi paylaşıyor. Bu yalan ve iftiranın en kolay paylaşıldığı dönemdir. Zaman bilgi zamanı değildir. Zaman bilgi kirliliği zamanı. Çok fazla aşırı algı, kirli operasyonlar, iftiralar ve bilgi kirliliği zamanı. Bunlar en büyük, en kirli günahlar. Devlet aleyhine propaganda yapma. En büyük günahlardan bir tanesi. Gıybet yapma. Kardeşinin, Müslüman kardeşinin etini çiğ bir şekilde yeme. En büyük günahlardan bir tanesi. Devletini, ordunu kötüleme. Askerini, polisini kötüleme. En büyük günahlardan bir tanesi. Terör örgütlerini güzelleme. Teröristleri güzelleme. İnsanların, gençlerin zihninde terör örgütlerine katılın.
Onlar yere izmarit bile atmıyorlar deme. En büyük, en kirli günahlardan bir tanesi. Çünkü zincirleme trafik kazasına sebebiyet veren günahlardan bir tanesi. Allahu Teala bizi bu kirli işlerden kurtarsın kardeşim. Peki hocam, bir Müslüman nasıl yaşamalı? Bir Müslümanın rol modeli Muhammed Aleyhisselam'dır. Kur'an'da 100'den fazla ayet bizi ona tabi olmaya, ona benzemeye, onun gibi yaşamaya, Kur'an'ın deyimiyle ittiba etmeye, onu takip etmeye sevk eder. Muhammed Aleyhisselam takip edilemeyecek bir peygamber değildir. Allahü Teala Hazretleri bizi gücümüzün yetmeyeceği bir şeyle sınamamıştır. Muhammed Aleyhisselam'ı rol model olarak önümüze koymuş ve benim sizi sevmemi istiyorsanız bana itaat edeceksiniz ve Resulüme itaat edeceksiniz buyurmuştur. Muhammed Aleyhisselam'ın yediği gibi yiyeceğiz. Onun oturduğu gibi, kalktığı gibi kalkacağız. Onun konuştuğu gibi konuşacağız. Onun hanımlarına davrandığı gibi eşlerimize davranacağız. Çocuklarımıza davranacağız. Ticaret hayatımızda onun gibi olacağız. Yani hülasa her şeyimizle Muhammed Aleyhisselam'a benzeyeceğiz. O dinin asgarisini yaşamıyordu, azamisini yaşıyordu. Bize 5 vakit namazı farz kılarken kendisi günde 10 vakit namaz kılıyordu. Elbette onun yaptığı kadar yapamayız. Haftanın 2 günü, 3 günü oruç tutuyordu. Onun yaptığı kadar yapamayabiliriz. Ama yapabildiğimiz kadar, benzeyebildiğimiz kadar günümüzü Muhammed Aleyhisselam'ın gününe benzetmeye çalışmak zorundayız. Yapılamayacak bir şey olsaydı bu. Bu yapılamayacak bir şey olsaydı kesinlikle Allah Teala bize ona benzememizi emretmezdi. Merak ediyoruz. Hatta bu bir tartışma konusuna dönüştü. Son zamanlarda da insanların çok merak ettiği bir mesele. Mehdi Aleyhisselam gelecek mi? Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğe dair bütün hadisleri çıktı. Bir kısmı da çıkmayı beklemektedir. Çıkmayı beklemekte olan hadislerinden bir tanesi de Mehdi'dir. Bir tanesi Deccal'dır. Bir tanesi İsa Aleyhisselam'dır. Bir tanesi Yecüc ve Mecüc'tür. Bunlar hep farklı farklı hadislerde geleceğe dair bildirdiği yüzlerce mesele gibi çıkmayı beklemektedir. Kıyamete yakın dönemde bunların tamamı vuku bulacaktır. En evvel Deccal çıkacak hadislerden gördüğümüz kadarıyla. Hemen peşinden tam karşısındaki bir kuvvet, Allah'ın desteklediği bir kuvvet, imam. Hadislerde Mehdi diye geçmez, imam diye geçer. İmam çıkacak. Hemen peşinden Deccal ordusuyla beraber imamı Hazreti Mehdi'yi Kudüs'te kuşattıktan sonra Allahü Teala İsa Aleyhisselam'ı yardıma gönderecek ve Deccal'ı İsa Aleyhisselam öldürecek ve İslam tekrar bütün dünyada hakim olacak. 20 yıllık, 30 yıllık bir kuvvet döneminden sonra tekrar bozulma başlayacak ve peşinden dünyada tek bir kişi Müslüman kalmayıncaya kadar bozulma, o süreç devam edecek. Sonra en son adım olarak güneş batıdan doğacak ve 120 yıl geçtikten sonra kıyamet kopacak. Bunlar son dönemler. Muhammed Aleyhisselam birçok hadisinde bu olayları bize anlatıyor. İmam da bu olaylardan bir tanesidir. Efendimiz Aleyhisselam'a iman etmiş olan herhangi bir Müslüman Mehdi gelmeyecek derse kafir olmaz. Ama bid'at ehli olmuş olur. 72 sapık fırkadan bir tanesine tabi olmuş olur. Biz 14 asırlık İslam'a tabi olmuş olan Müslümanlar kesinlikle bütün hadislerini kabul ettiğimiz gibi Mehdi hadislerini de kabul ederiz. Lakin bu asırda gelmeyecek. Bunu biliriz. Neden bu asırda gelmeyecek? Çünkü son dönemin büyük mücedditlerinden İmam Rabbani. Allah ondan razı olsun. Hazreti Mehdi'ye benzeme, Mehdi'nin özelliklerine benzeme konusunda talebeleri kendisine işarette bulunuyor. Adınız uyuyor, babanızın adı uyuyor, mücedditsiniz, büyük değişiklikler yapıyorsunuz. İslam'ı aslına döndürme konusunda büyük hamleleriniz var. Dünyanın her tarafından alimler size biat etmeye geliyor. Siz Mehdi misiniz efendim diyorlar İmam Rabbani'ye. İmam Rabbani diyor ki hayır ben Mehdi değilim. Normalde cahil bir tarikat şeyhi olsa tamam ben Mehdi'yim madem öyle söylüyorsunuz der. Ama bu alim bir tarikat şeyhi olduğu için hayır ben Mehdi değilim. Çünkü imam Mehdi her yüzyılın başında gelir. Her müceddit 100 yılın başında gelir. 100 yılın başı demek ilk 25 demektir. İlk 25 de bizim dönemimizde geçtiği için Mehdi benim olma ihtimalim kalmamıştır diye talebelerini susturuyor. Şimdi biz de hicri olarak ilk 25'i açtığımız için bu yüzyılda Mehdi'nin gelme durumu söz konusu değildir kardeşim. Kur'an'daki mukatta harflerinin gizemi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Hurufu mukatta diye geçer bu olay. Allah Teala Hazretleri ayeti kerimeleri peş peşe müşriklerin üzerine ve Müslümanların üzerine indirmeye başladığında müşrikler ayetleri duymaktan çok rahatsız oldular. Günümüzde bile vardır. Herhangi bir teyipten falan Kur'an sesi çıktığı zaman ya da herhangi bir hoca vaaz vermeye başladığı zaman ayet söylediğinde yüzlerini ekşiten tipler. Hemen suratlarını değiştiren tipler. Efendimiz Aleyhisselam zamanında da aynıydı. Bu zamanda aynıdır. Müşrikler ne yapıyordu? O ayetleri işitmemek, duymamak için hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor ve alkışlıyorlardı. Şak şak şak. Bağırmalar ve alkış yapıyorlardı. Ve ayet seslerini, hükümlerinin duyulması olayını farklı seslerle sindiriyorlardı. Allahü Teala Hazretleri bunun akabinde ne yaptı? Hurufu mukatta ile başlamaya başladı.
Kur'an ayetlerini Muhammed Aleyhisselam'a hurufu mukatta ile bildirmeye başladı. Kaf, ha, ya, ayn, sad. Şimdi müşrik ayeti dinlemeye bir başlıyor. Tam alkışlayacak ama sadece harfler söylüyor. Arapça içindeki bazı harfleri söylüyor. Bu ne demek? Kaf, ha, ya, ayn, sad. Elif, lam, mim. Bu ne demek? Diyor. Müşrikler şaşırıyor, şoka uğruyorlar ve alkışı bırakıyorlar, düşünmeye başlıyorlar. Bunu sağlamak amacıyla Allahü Teala Hazretleri bu hurufu mukatta ile birçok sureyi başlatmıştır. Gizemi konusunda ise İslam alimleri, müfessirler ve mutasavvıflar birçok farklı görüş ortaya koymuşlardır. Mesela Elif, Lam, Mim diye başlayan en meşhuru Bakara suresidir. Elif, Lam, Mim diye başlar. Elif'e ne diyor alimler? Elif Allah'tır. Lam Cebrail'dir. Bir köprü vazifesi görür. Mim Muhammed'dir. Allah'tan olan vahiy bilgisini Cebrail Muhammed'e indirmiştir. Bir aracı olmuştur. Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun. Diye bu tür manalar her hurufu mukatta harfine bu tür manalar vermişlerdir. Mesela Yasin suresi. Yasin, ya ey demektir Arapçada. Sin, insanın sinidir. Ey insan diye başlar demişlerdir. Bunun gibi bütün hurufu mukatta ile başlayan ayetlere farklı farklı manalar verilmiştir. Cennete sadece Müslümanlar mı girebilirler? Kesinlikle sadece Müslümanlar girecek. Müslümanların dışında son şeriata yani Kur'an'a ve son peygambere Muhammed Aleyhisselam'a tabi olmayan hiç kimse dünyanın en şeker, en iyi babası bile olsa, en şeker, en merhametli annesi bile olsa asla cennete giremez. Bu konuda 50'den fazla ayet vardır. Bir tek ayet söyleyeceğim. İnnellezîne keferu, o kafirler var ya, min ehlil kitabi, gerek kitap ehlinden olsun, yani Yahudi ve Hristiyanlardan, vel müşrikine, gerekse müşriklerden, puta tapanlardan olsun, fi nari cehennem, cehennem ateşi içindedirler. Halidine fiha, onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Ulaike hum şerrul beriyye, onlar insanların en şerleridir. Allah-u Teala bu ayette, sanıyorum Beled suresi olması lazım. Bu ayette 3 sınıf insandan bahsediyor. 1. Ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyanlar. 2. Müşrikler. 3. Kafirler. Bunlara, bu müşriklere ve ehli kitaba kafirler diye hitap ediyor. Bir genelleme yapıyor hepsine. Ve bunların ebedi olarak cehennemde kaldığını söyledikten hemen sonra bir kapatma yapıyor. Ve şöyle diyor. Onlar insanların en şerleridir. Şimdi bu kadar açık ayetler Kur'an'la önümüzde dururken bu insanlar ne yaparlarsa yapsınlar Allah'ı yalanladıkları için ve Kur'an'ın üstünü örttükleri için, kafir demek hakikati örten demektir zaten kelime olarak. Kur'an'ın üstünü örttükleri için cennete girme ihtimalleri yoktur. Son 20 yılda deist ve ateist oranlarının Türkiye'de arttığı söyleniyor. Bu gençler niçin deist ve ateist oluyorlar? Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ateizm ve deizm körükleniyor, pohpohlanıyor, güzelleniyor. Tıpkı terörizm gibi çok güzelleniyor ve artıyor. Amerika bundan 20 sene önce Amerika'da ateist sayısı %2 idi. Bugün Amerika'nın %10'u ateisttir. Amerikan uzmanlar diyorlar ki 50 yıl daha böyle devam ederse Amerika'nın yarısı ateist olacak. Çünkü Hristiyanlık içi boşaltılmış bir din olduğu için 3 tanrı inanışını da mantıklarına oturtamadıklarından dolayı İslam da gerek DAEŞ gerek FETÖ tarafından kötülendiği için, kara propaganda yapıldığı için İslam'ı da araştırma gayretine gitmiyorlar. En kolay din hangisi? Ateizm. Dinler içinde en kolayı ateizmdir. Ateist yapamadıklarında deist yapıyorlar. Ve bu şekilde insanlığı dinsizleştirmek istiyorlar. Küresel para baronları özellikle ateizm ve deizm konusunda çok ciddi reklamlar, çok ciddi yayınlar yapıyorlar. 1 milyara indirilen bir nüfus istedikleri için dünyanın kalan kaynaklarını çok rahat bir şekilde tüketebildikleri ve rahatça yaşayabildikleri 1 milyarlık bir nüfus istedikleri için ateizm, deizm ve eşcinselliği vur patlasın reklamlarla goygoyluyorlar ve yükseltiyorlar. Bakın çok basit bir örnek vereceğim. Yaşanmış bir hadise. Bir aksiyon yönetmeni kardeşim bir senaryo yazıyor. Ve bu senaryoyu alıyor Netflix'e götürüyor. Şimdi çok popüler bir araç Netflix. Oraya götürüyor. Diyor ki senaryom bu. Ekibim hazır. Bütün roller mevcut. Senaryomu bir oku. Beğenirsen bunu sen de çekelim. Netflix görevlisi diyor ki senaryo harika. Ekibin de hazırsa bunu yapabiliriz ama 2 şey eksik. Diyor ki arkadaşım ne eksik? 1. Senaryonuzda sevişme sahnesi yok. Muhakkak sevişme sahnesi olmak zorunda. Benim her dizimde sevişme sahnesi normalleştirilmeli. 2. Senaryonuzda eşcinsel, gay karakter yok.
muhakkak gay karakter olmak zorunda. Bunu bütün dünyada normal bir şekilde sokmak zorundayız ki nüfus azalsın. Normal evlilikler sayısı azalsın, üreme azalsın ve nüfusu 1 milyara indirebilelim. Rahat bir şekilde dünyanın kalan kaynaklarını paramızla çok rahat bir şekilde tüketebilelim. Bakın bu çok basit bir örnektir. Ateist kanallarına bakın YouTube'da. Hepsi pohpohlanıyor ve öne alınıyor. Müslümanların hitap ettiği kanallara bakın. Hepsinin ayaklarında prangalar var. Instagram'da bir hesabım var. Benim adıma açılmış 30 tane fan hesabı var. Aramalarda bütün fan hesapları çıkıyor. Benim gerçek profilim en altta. 100 binden fazla takipçim var. Fan hesapları 300-500 bin. Bütün hepsi yukarıda. Benim aramalarda adım en altta çıkıyor. Her taraftan Müslümanlar prangalanıyor. Çünkü İslam'ı tebliğ istemiyorlar. Dünyanın normal bir seyrinde gitmesini ve adil bir nizamı istemiyorlar. Hadise budur kardeşim. Tasavvuf hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tasavvuf safileşmekten gelir. İslam'ın azami yaşam ölçüsüdür. Biliyorsunuz İslamiyet'te 2 yaşam ölçüsü vardır. Asgari ve azami. Asgari bizim gibi sıradan Müslümanların yaşam ölçüsü. 5 vakit namazını kılarsa, hayatında bir defa hacca giderse, Ramazanları oruç tutarsa bu adam cennete girer. Bu asgaridir. İslam'ın asgarisini yaşayan bir insan cennete gider. Bir de azami yaşam tarzı var. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yaşam tarzı. Bu da sufiler gibi tasavvufi yaşam tarzıdır. İlk mutasavvıflar Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'dir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Dini azamide en yüksek ölçüde yaşayanlardır. Bunların hayatına baktığınız zaman namazı 10 vakit kılarlar. Ama biz 5 vakit kılıyoruz. Bunların hayatında teheccüd namazı var. Duha namazı var. İşrak, istihare namazı var. Evvabin namazı var. Bizde bunlar yok. Bizde sadece 5 vakit namaz var. Sünnetleri bile zar zor kılıyoruz. Muhammed Aleyhisselam'a olan sevgimizin azlığından dolayı. İşte tasavvuf, Müslümanları azamiyle yetinmeyin. Her zaman üste, çıtayı yüksek tutun. Asgariyle yetinmeyin, azamiye gidin diye çıtayı yüksek tutma yaşam tarzıdır. Fıkıh ilmine baktığımız zaman İslamiyet'te fıkıh helali haramı, şüpheliyi, mekruhu müfsidi öğreten bir ilim dalıdır. Tasavvuf dediğimiz zaman da tasavvuf Kur'an'ın ahlak yönünü bize öğreten ilim dalıdır. Hangi Müslüman bu tasavvuf ilmine biraz daha kendisini yönlendirirse ahlakının daha fazla güzel olduğu ortaya çıkar. Bu tasavvufların hitabeti çok daha etkilidir, çok daha tesirlidir. Neden? Çünkü anlattığı şeye olan inancı daha fazladır. Bir şeye olan inancın ne kadar fazlaysa tesirin o kadar fazla olur. Mesele budur kardeşim. Sizce günümüzde şu anda kıyamet alametleri oluyor mu? Kıyamet alametlerinin küçükleri tamamlanmıştır. Bütün küçük kıyamet alametleri şu an halen görülüyor. Mesela binaların yüksek olması meselesini Muhammed Aleyhisselam ta o zamandan beri bize bildirdi. Zinanın çoğalması meselesini ta o zamandan bize bildirdi. Zina çoğaldı mı? Bugün zinanın yüksek miktarda artmasının en büyük sebebi sosyal medyada çok kolay bir şekilde bir tek mesajla bile zinaya herkesi davet edebiliyor olman. Bundan dolayı fuhuş, zina çok arttı. Eşcinsellik arttı mı? Arttı. Kadının erkeğe benzemesi, erkeğin kadına benzemesi arttı mı? Arttı. Şimdi gençler, erkekler eşofmanlar giyiyorlar. Daracık. Arkadan baktığın zaman ya bu saçları da uzun ve kuyruk yaptığı için bir görüyorsun. Diyorsun ki ya bu kadın mı erkek mi? Arkadan kadın mı erkek mi olduğu artık belli olmuyor. Kıyamet alametlerinin başlıcalarından bir tanesidir bu. Kadınların erkeğe benzemesi, erkeklerin kadına benzemesi. Bunlar kıyamet alametlerindendir. Yine Muhammed Aleyhisselam'ın söyleyip hepimizin gördüğü kıyamet alametlerinden bir tanesi bilinmeyen hastalıkların zuhur etmesi. Yeni hastalıkların ortaya çıkması. Bundan 30-40 sene önce verem vardı. 20 sene önce AIDS vardı. Bugün Covid var. Bilinmeyen hastalık. Bundan 20 sene sonra çok daha farklı hastalıklar ortaya çıkacak. Bunlar hep Allah Teala Hazretleri'nin insanlığı bazı imtihanlarla, sınavlarla denemesi, nüfus yoğunluğunu bu hastalıklarla azaltması ve insanları bu hastalığa karşı verecekleri tepki konusunda sınav etmesi, imtihan etmesidir. Bu alametlerin tamamı görülmektedir. Büyük alametler halen çıkmamıştır, çıkmayı beklemektedir. Peki hocam büyük alametler nelerdir mesela başlıca? En büyük alamet çok büyük bir ateş ve dumandır. Büyük kıyamet alametleri bunda başlayacaktır. Çok büyük bir ateş, peşinden çok büyük bir duman, sonra Kabe'nin yıkılması, sonra Deccal'ın çıkması, bir nevi anormal, mucizevi fiiller göstermesi ve halkı kendisinin ilah olduğuna iman ettirmesi, insanların büyük çoğunluğunun Deccal'ın ilah olduğuna, Allah olduğuna iman etmesi, peşinden Allah Teala Hazretleri'nin dünyayı boş, sahipsiz bırakmamak adına Mehdi'yi göndermesi, peşinden onların savaşması,
Peşinden İsa Aleyhisselam'ı göndermesi, Hazreti Mehdi'yi destek olarak İsa Aleyhisselam'ın Deccal'ı öldürmesi. Sonra Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkması, sonra güneşin batıdan doğması bu en son alamettir. Güneşin batıdan doğması son alamettir. Ondan sonra iman fayda vermez diyor Muhammed Aleyhisselam. Yani hocam buna göre Mehdi Aleyhisselam dünyaya zuhur edecek. Kesinlikle, kesinlikle. Peki hocam biraz da farklı konulara geçmek istiyoruz. Seyircilerimiz sormuş. Demişler ki bir seyircimiz, ters ilişkiye girmek haram mıdır? İslamiyet'te ters ilişkiye girmek, yani eşine, kadına dübürden, arka yolundan yaklaşmak haramdır. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Eşine dübüründen yaklaşan erkek mel'undur. Mel'un Arapçada lanetlenmiş kişi demektir. Herhangi bir şeye Muhammed Aleyhisselam hadisinde lanetlenmiştir ya da mel'undur derse bu haram denir. Bunun kaidesi fıkıhta haramdır. Mesela dövme yaptırana Allah lanet etmiştir. Bu başka bir hadis-i şeriftir. Kadına benzeyen erkeğe, erkeğe benzeyen kadına Allah lanet etmiştir. Bu da başka bir hadis-i şeriftir. Lanet etmiştir, lanet vardır gibi tabirler kullandığı mı hadislerde fıkıhta bunun karşılığı haramdır. Bunun gibi sorduğun sorudaki meselede yani eşine arka yoldan yaklaşmak haram kılınmıştır. Bir kişi porno film bağımlısı ise nasıl bir çözüm önerirsiniz? Tetikleyicilerin tamamını ortadan kaldırmasını öneririm. Bu noktada birçok insanı kurtulmasına vesile olduk elhamdülillah. Tetikleyici ne demek? Ona izlediği şehevi görüntüleri hatırlatan arkadaşı varsa arkadaşını bloklayacak. Herhangi bir internet sitesine bağımlıysa, spor sitesine bağımlı, spor haberlerini takip ediyor. Ama o spor sitesinde aynı anda çıplak kızlar da yayınlanıyor. Tıklama almak için çıplak kız resimleri koyuyorlar. Pornoyu o kişinin kafasında o çıplak kız resimleri tetikliyorsa o siteyi engele alacak, bloklayacak. Herhangi bir dostu, arkadaşı buna hatırlatma yapıyorsa bloklayacak. Herhangi bir okuduğu gazetede ya da bir dergide yayın geliyorsa engelleyecek, bu dergiyi almayacak, bloklayacak. Telefonunda herhangi bir oyun oynuyorsa ve oynadığı oyunda cinsel çağrışımlar yapılıyorsa, bu kişiye erotik şeyler izlemesini öneren ya da algı yapan yayınları varsa bunların tamamını engelleyecek. Bunları engellemedikçe, tetikçiyi bulmadıkça ve yok etmedikçe hala tehdit altında ve bu pornoyu, bu illeti bırakamaz. Ruhunu kemirir, insanlığından çıkar. Pornoya bağımlı olan bir insan bir kadına bir insan olarak bakamaz. Ona bir mal olarak bakar. Bir et parçası. Bir eşya. Kadına bu şekilde değer verilir. Baktığı her kadına bir eşya ve bir et parçası olarak bakar. Bu bir hastalıktır. Onun önce kalbini, sonra aklını, sonra da ruhunu hasta eder. Ve o kişi artık evlenmek istemez. Çünkü eşine, karısına vereceği bütün şefkati, sevgiyi ve şehveti kendi kendine o izlediği iğrenç görüntüleri verir. Evlenme ihtiyacı hissetmez. 35 yaşına gelir, 40 yaşına gelir ve bize gelir şöyle der. Hocam artık evlenmem lazım. Yaşın 40. Ne evlenmen lazım? Senin toprağa girmenin hesabını yapman lazım. 40 olmuşsun artık. Sen 15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında evlilik planını bu zaman yapacaksın. Ama kendisini pornoya vermiş. Bütün şehvi enerjisini pornoya vermiş ve kendisini tüketip bitirmiş. Karısına vereceği hiçbir şey yok artık. Bu yüzden evlilikler azaldı. Bu yüzden boşanmalar arttı. Allah bu Müslüman milleti bu illetten kurtarsın kardeşim. Merak ediyoruz. Porno filminden bahsederken mastürbasyon çok soruldu. Mastürbasyon günah mı hocam? Tabii ki bu da caiz değildir. Kişi bu illete düşer olduğu zaman evlenme isteği ortadan kalkar. Ama Allahü Teala Hazretleri sizi birbirinize eş kıldım diyor Kur'an'da. Kadın ve erkeği birbirine eş kıldım diyor. Kadın ve erkek eşlerine karşı vermesi gereken şefkati, ilgiyi ve şehveti kendi kendilerine tatmin ettikleri zaman birbirlerini istemezler. Evlilik seviyelerinin, evlilik rakamlarının azalmasının en büyük sebebi cinsel yayınların çok fazla artması ve insanların mastürbasyonla bu isteklerini ortadan kaldırması. Ortadan kaldırıyor, devamlı surette kendi kendine tüketiyor, eşine alması gereken şeyi vermiyor ve adaletsizce davranıyor. Bugün evli olan erkekler bile karısına vermesi gereken şehvet isteğini karısına vermiyor. İzlediği o iğrenç görüntülere veriyor ve karısının hakkını yerine getirmiyor, zulmediyor. Kadınlar da aynı şekilde bu arızadan muzdaripler. Bize bu konuda bir sürü mesaj atan insanlar var. Dolayısıyla evliliğin en büyük katili mastürbasyondur. Bütün Müslüman kardeşlerimizin bu illetten kurtulması lazım. Kurtulması için bunu tetikleyen yayınlardan kurtulması lazım. Zoraki durumlarda mastürbasyonun böyle caiz olduğunu söyleyenler oluyor ama Tabii ki. mesela kötü yoldayken o yoldan sapmak için yapılan mastürbasyon da haram mı? Tabii ki hayır. Bazı durumlarda haram olan şeyler helale dönüşebilir. Mesela bir adamın ölüm riskinde binanın altında kalmış,
Yanında içki. Alt dükkandaki içki şişesi var. İçecek hiçbir şey yok. Hala üstünde çalışmalar var. Deprem olmuş, binanın altında kalmış. Ve bu adam ölecek. Bu adamın içki içmesi o anda helal mi haram mı? Hayatta kalacak kadar o daracık alanda içkisini içebilir. Yeter ki hayatta kalabilsin. Haram helale dönmüş oldu. Mastürbasyon da bunun gibidir. Bir adamın zina etme tehlikesi varsa muhakkak onun bir yere girmesi lazım ve kendisini tatmin etmesi lazım. Haram olan fetva o anda bir anda helale döner. Çünkü zina büyük günahlardandır. Mastürbasyon ise küçük günahlardandır. Herhangi bir küçük günahı ısrarla devamlı surette yaptığın zaman bir kar topunun yukarıdan aşağı yuvarlanması gibi o da bir büyük günaha dönüşür. Keyfine keyif katmak için, zevkine zevk katmak için değil de zinadan kurtulmak için yapıyorum diyen bir insan evet bunu günahsız bir şekilde yapmış olur. Bu noktada sözün doğru. Oral ilişki hakkında ne söylüyorsunuz hocam? Oral ilişkide haram mı? Şimdi ayet ya da hadislerde oral ilişkiyi yasaklayan bir fetva, bir hüküm yok. Fakat Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisine baktığımız zaman bu noktada fetva veren İslam alimleri ikiye ayrılmış durumda. Caiz olmadığını, en azından mekruh olduğunu, uygun olmadığını söyleyen alimler bir hadis-i şerif söylüyor. Ağızlarınız Kur'an yoludur. Ağızlarınızı temiz tutunuz. Bu hadis-i şerifi söyleyerek temiz tutulması gereken ağzın içine bir cinsel organın girmemesi lazım, temas etmemesi lazım diyorlar. Bu açıdan biz en azından mekruh olarak görüyoruz diyen İslam alimleri var. Birçok İslam alimi de hayır bununla alakası yoktur. Eşi istiyorsa, eşi bu noktada daha iyi tatmin olacağını düşünüyorsa erkeğin ya da kadının bunu yapma vazifesi vardır diyenler de mevcuttur. Biz en azından mekruh olduğunu söyleyebiliriz. Ama haram olduğunu asla söyleyemeyiz. Ateistler söylüyor, diyorlar ki Kerem Önder bize Allah'ın varlığını kanıtlayabilir mi? Tabii ki bunu her Müslüman kanıtlayabilir. Yani herhangi bir yapılmış şey, insan yapımı herhangi bir alet. Mesela şu telefon. Bu telefonu dışarıdan kapıdan içeriye giren bir kardeşim şu masanın üstünde bu telefonu görmüş olsa bu kardeşim şöyle düşünür. Bu telefonu birisi buraya bıraktı ya da birisi burada düşürdü, başka birisi aldı masanın üstüne koydu. O kişinin kafasında şu oluşmaz. Asla şu soruyu sormaz. Şöyle bir düşünceye gitmez. Bu telefon kendi kendine yerdeki tozların bilişimiyle birleşti. Toplandı bu tozlar ve bu telefon tesadüfi olarak ortaya çıktı. Asla bu ateist kişisi böyle bir fikir ortaya koyamaz. Kafasında tek bir şey olur. Ya birisi geldi bu masanın üstüne bu telefonu bıraktı ya da burada düşürdü. Bu mekanın sahibi olan kişi aldı o telefonu masanın üstüne koydu. Yani birisi bu telefonu buraya getirdi. Herkesin aklında bu ortaya çıkar, bunu düşünür. Müslüman kardeşim ve ateist vatandaşım. Sadece bir telefon bile güneşten çok daha düşük çapta kompleks bir telefon. İnsan yapımı bir şey bu. Asla insanlar güneş yapamazlar. Bu güneş kendi kendine mi olmuştur? Bir düşünmez misin? Bu ay kendi kendine mi yörüngeye oturtulmuştur? Bu dünyadaki bu nizam, bu ağaçlar, bu canlılar insanın üretemeyeceği, asla üretemeyeceği bir sineğin gözleri. Şu anda övünüyor robot yapıyoruz diye. Allahü Teala diyor ki biz sivrisineğin kanadını bile yapamazlar. Onlara hadi toplanın bakalım bir sinek yapın desek sinek bile yapamazlar diye Kur'an'da meydan okuyor. Sineği bile yapamayacak insan nasıl olur da kainatı bir tesadüf eseri olarak ortaya koyar ve Allah'ın sanatını yok sayar? Nasıl olur? Şu telefonu ortaya çıkaran insanın sanatına hürmet eden ve bu telefona bir sürü para verip alan insan nasıl olur da güneşi yapan, ayı, Merkür'ü, Jüpiter'i yapan ve Samanyolu galaksisinde dünyayı yaşanacak tek yer kılan Allah'ın sanatına hakaret eder ve yok sayar? Bunu nasıl yapabilir? Allah'ı tanıtmak istediğim adama sanatından tanıtırım. Tıpkı ressamı tanıtmak istediğim adama resminden tanıtmak istediğim gibi. Tıpkı bir yönetmenin kalitesini tanıtmak istediğim adama filmi tanıtmam gibi. Geleceğe Dönüş filmi efsanedir. Yönetmen, nasıl bir yönetmen? Filmine bak. Geleceğe Dönüş. 10 defa izlersin. Çağrı efsanedir. Niye 30 defa izledik Çağrı'yı? Yönetmenine bak. Bir yönetmen yaptı onu. Onu bir yönetmen çekti. Müzikleriyle, sahneleriyle, oyuncularıyla birinci sınıftır. Efsanedir. Yönetmeni kabul ediyor. İşi kabul ediyor. Filmi kabul ediyor. Süper bir film diyor. Ama ateist şöyle diyor. Bu filmin yönetmeni yok. Makul bir insan bunu kabul eder mi? Yönetmeni olmayan film olur mu? Sen de bir yönetmensin. Beni çok iyi anlarsın. Peki hocam Allah'ın varlığını kabul edip de ayetleri mesela inkar eden insanlar var. Allah var, doğru bir yaratıcı var diyor. Fakat bence bu yaratıcı, mesela Kur'an'dan bir ayet örneği veriyorlar hocam. Ayette şöyle, kafirlerden birisini gördüğünüzde onları öldürün diye bir ayet ortaya konuluyor. Hatta ayet şu an aklıma gelmiyor ama siz bilirsiniz mutlaka. Mesela bunu ortaya koyarak Allah'ın işte
gaddar bir Allah olduğunu, hatta insanları ölüme teşvik ettiğinden bahsediyor. Haliyle adam Kur'an'ı inkar ediyor. Allah'ı değil. Bu adama ne demek lazım hocam? Tabii bunlar deistlerdir. Orada ciddi bir ayrışma var. Allah'ı kabul ediyorum. Bana bahsettiğim bu delillerden dolayı zaten deizmdeki sıkıntı şurada. Allah'ın varlığını inkar edemiyor çünkü eser ortada. Dünya denen bir eser var. Samanyolu Galaksisi diye bir eseri var. Bu eseri gördüğü için ressamı inkar edemiyor. Ama kurallar çok ağır geldiği için bari kuralları inkar edeyim, inkar ederek kurtulayım diyor. Bu olmaz. O ayet-i kerimenin bir kısmını cımbızla alıyorsun ama ayetin devamını getirmiyorsun. Müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün ayet-i kerimesinin öncesine bak, sonrasına bak. Savaş esnasında size kılıç çeken ve sizi öldürmek isteyen müşrikleri öldürün diyor ayetin evvelinde. Evet. Niye onu söylemiyorsun? Devamındaki ayette ne diyor? Size kılıç çekmeyenlere merhametle yaklaşın. Niye bunu söylemiyorsun? Sadece ortadan cımbızla çekiyor alıyor ve diyor ki Allah gaddar bir Allah. Nasıl gaddar bir Allah? Savaşırken, müşriklerle savaşırken o bana kılıç sallarken ben kılıç sallamayayım mı yani? Sen bunu mu istiyorsun? Müşrikler beni öldürsün, bunu mu istiyorsun? PKK'lılar bizim askerimize, DAEŞ'çiler, FETÖ'cüler bizim askerimize kurşun sallarken biz kurşun sıkmayacağız mı yani? Sen bunu mu istiyorsun? Açık konuş. Böyle saçma iş olmaz. Allah varsa ki amenna ve saddakna delilleri gördük. Kesin olarak var. Biz bunu biliyoruz. Allah varsa kuralları da olmak zorunda. Elbette. Patron varsa, fabrika varsa bu fabrikanın kuralları olmak zorunda. Kuralların bütününe Kur'an ve sünnet denir. Peki hocam mealciler konusunda ne düşünüyorsunuz? Mesela bir ayetin niye 50 kişi meal olarak yazıyor? Muhammed Aleyhisselam yani mealcilik projesi Muhammedsiz İslam projesidir. Vatikan'ın 3000. yıl projesi mealcilik projesidir. 1. yılda Amerika'yı Hristiyanlaştırdılar. 2000. yılda Avrupa'yı Hristiyanlaştırdılar. 3000. yıl hedefi Afrika ve Türkiye'dir. Buraların Hristiyanlaştırılması lazım. Ama buralardan Kur'an'ı çekip almak mümkün değil. Kur'an'ı aldığımız zaman apaçık bir şekilde bize düşman oluyorlar. Biz ne yapacağız? Sahte din adamları yetiştireceğiz. Muhammedsiz İslam'ı yani Fransızların şu anda çok kullandığı ılımlı İslam'ı ortaya koyacak olan sahte din adamları, sahte hocalar yetiştireceğiz. Ve yeni bir din ortaya koyacağız. Ilımlı dilimli İslam. Bir kısmını alıp bir kısmını terk edebileceğiniz bir İslam. Buna mealcilik deniyor. Türkiye'de buna mealciler diyoruz. Bu mealciler ne yapıyorlar? Kur'an'ın herhangi bir ayetini alıyorlar. 14 asırlık meal ve tefsirini bir tarafa bırakıyorlar. Onlar öyle anlamış olabilir. Muhammed Aleyhisselam sahabesi ve alimler öyle anlamış olabilir diyorlar. Biz başka anlıyoruz. Biz Batılıların anladığı gibi anlıyoruz diyorlar ve Macron'a tabi oluyorlar. İmam-ı Azam'ı aşağılayan adam Macron'a tabi oluyor. Macron 1,5 metrelik boyuyla İslam'ın neresini bilebilir? İslam'dan ne anlar Macron? Ebu Hanife'den, Muhammed Aleyhisselam'dan, İbn Mesud'dan daha fazla ne bilebilir Macron? Bilemeyeceğinin delili de mini etekli kızlara imam yapması ve arka tarafta erkekle kızlı cemaat o mini etekli kıza uyması ve ikindi namazının farzını kılması. İşte Macron'un İslam'ı bu. Ilımlı İslam. Böyle cahillik olmaz. Mealcilik şu anda günümüzde İslam'ın en büyük düşmanlarından. Muhammedsiz İslam projesidir. Allahü Teala bu insanlara çok küçük bir dünya menfaatini, dinini satan bu insanlara hidayet versin. Kabirde ilk gece ne olacak? Kritik bir sıkıntı, kritik bir soru. Ruhunu verdiği zaman bir kul, kabre konulduğu anda bedenle ve ruhla, ruh aslında özgürdür. Toprak ya da dört duvar onu sınırlayamaz ama kabirdeki ilk gecesinde akşam ezanıyla beraber orada olmak zorundadır. O topraktan yukarıya çıkamaz. Kabirde ilk gece oraya girer ve akşam ezanıyla beraber inkar edilen 2 tane melek ellerinde topuzlarla korkunç bir surette ona gelirler. Ve ona 5 tane soru sorarlar. Rabbin kim? Dinin ne? Kitabın ne? Peygamberin kim? Hangi millettensin? Bu 5 suali sorarlar. Bu 5 suali sormadan asla o ruh serbest kalmaz. Bu 5 sualden sonra doğru cevapları verirse ruh 7 kat semaya yükselir. Allahü Teala ona cennette gideceği yeri gösterir. Ondan sonra da kabrine gelir. Kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Genişliği doğu ve batı arası kadar olur. Bu 5 suale doğru cevap veremezse, hadisin deyimiyle kimdi, benim Rabbim kimdi, yaratıcım kimdi, ne diyorlardı diye kekelerse ve bu suallere doğru cevap veremezse yerin 7 kat altına sokulur. Cehennemde yakılacağı yer ona gösterilir. Ve kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur. Ve ona kabrinde azap edilir. Daha kötüsü kabirden dışarıya çıkamaz, hapistir. Müminse o cennet bahçesi olan kabrinden istediği anda dışarıya çıkar. İster dünya üzerindeki herhangi bir yere gider. Hiçbir yorulma belirtisi olmaksızın. Hiçbir tramvay parası, uçak ücreti ödemeksizin.
İstediği yere gider. İsterse Samanyolu galaksisi içinde gitmek istediği herhangi bir gezegene ya da diğer galaksiler içinde gitmek istediği herhangi bir yere istediği anda gider. Sınırsızdır. Ruhun sınırı yoktur. Cennetteki makamı hariç her yere gider, şehitler hariç. Şehitler öldüğü andan itibaren cennete giderler. Ve kıyamete kadar orada kalırlar. Özetle öldüğü zaman insanın başına bunlar gelir. Bu konuda uzun bir videom vardır. Çok izlenmiş bir videodur. Kabirde ilk gece ne olacak diye öyle bir başlıkta bir video. Müslüman kardeşlerime bu videomu tavsiye ederim. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah Rabbim kardeşim. en iyi şekilde yaşamayı, en iyi şekilde Müslüman olmayı nasip eylesin bizlere hocam. Amin. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden inşallah. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle. Amin kardeşim inşallah. Allah razı olsun.